Bu soru tiplerinde toplam fark formüllerinde sadece yarımachı formülleriyle çözme yöntemini göstereceğiz. Sinüs a artı a'nın eşiti sin a cos a artı tekrar sin a çarpı cos a. Şimdi iki tane farklı açının toplamı olarak yazalım. Sin a cos b artı a açısını yazdığımız için b açısını yazacağız. Sin b çarpı cos a. Toplam formülünü buradan benzeterek ortaya döktük. Fark formülü de eksilisi olacaktır. Size de bu soruda fark formülü eksilisi lazımdır. Kosinüs yarımaçı formülü ise bu şekildeydi. Yine cos a artı a biçiminde ele alalım. Çünkü 2a, a ile a'nın toplamıdır. Cos kare a dediğimiz ifade cos a ile cos a'nın çarpımıdır. Eksi sin kare a dediğimiz sin a ile sin a'nın çarpımıdır. Kosinüs a değil de a artı b versiyonunu yazalım. Gördüğümüz üzere kosinüs de hem buradakini hem buradakini yazmış. Cos a, cos a. O zaman burada da cos a, cos b olacaktır. Cos a, cos b. Eksi demiş, eksi. Burada sin a, sin a demiş. O zaman biz de sin a çarpı sin b deriz. Kosinüs toplam formülünü de buradan yola çıkarak bir şekilde benzeterek elde ettik. Bu soruda kosinüsün toplam formülü lazımdı. Sinüs fark formülünü uzun şekilde yazalım. Burası a, burası b. Sinüs a yani 2y çarpı kosinüs x. Daha sonra fark formülünde eksi olduğu için eksiyi yazıyoruz. Sinüs bu sefer b açısı yani x çarpı cos a demiş. O zaman kosinüs 2y. Buradaki artıyı da koyalım. Kosinüs toplam formülünü buradan yola çıkarak yapacağız. A dediğimiz 2y, daha deminki gibi b dediğimiz x. Cos a, cos b şeklinde dediği için cos 2y çarpı cos x gelir. Daha sonra eksi işareti gelmiş. Eksi işareti gelir. Bu sefer sinli yazarız. Sin 2y çarpı sinüs x bölü paydadaki ifade. Bakıyoruz ortak çarpanlar var mı? Sin 2y. Bakalım bu tarafta sin 2y var. Cos 2y ortak çarpanı var. O zaman ortak çarpan parantezine alalım. Sinüs 2y çarpı ortak parantezde cos x var. Gördüğümüz üzere. Bir de sin x var. Ona dikkat edersek eksi sin x var. Yani bu ortak çarpanın önündeki işareti yazdık. Bir diğer ortak çarpanı yazıyoruz. Cos 2y'yi. Eksi sin x. Bir de artı cos x var. Bölü paydanın aynısı gelecektir. Ama şöyle baktığımızda payda düzenlenebilir şekildedir. Çünkü biliyoruz ki şuradan da yola çıkarak cos kare y eksi sin kare y nedir? Cos 2y'dir. Yarımachı formülünden. Kosinüs 2y artı nereden geldiğini şurada belirttik. Buradaki ifade de bir yarımachı formülüdür. O da sinüs yarımachı formülüdür. Sinüs 2y. Paydayı yeterince düzenledik ama pay kısmı çok kalabalık. Orayı da tekrar düzenlememiz gerekli. Zaten şunu fark ediyoruz. Kosinüs x eksi sinüs x burada da aynı şekilde vardır. O zaman bu sefer ortak çarpan ne olmuştur? Ortak çarpan cos x eksi sin x olmuştur. Geriye kalan çarpan sin artı cos bölü paydanın aynısı gelir. Şimdi olabildiğince güzel hale getirdik. Pay kısmındaki bu çarpan ile paydadaki bu çarpan birbirini götürür. Sorumuzun cevabı cos x eksi sin x olur.